Naraburnu açıklarında yaşayan genç ve güzel bir kız gönlünü bir deniz asubayına kaptırmıştır. En büyük sorunları mezun olup genç kıza evlenme teklif etmesidir. Okul nihayet biter. Naraburnu'nda oturan güzel kıza deniz asubayı biraz buruk gelir. Kız biraz bundan huylanır. Acaba benden ayrılacak mı? Çocuğun suratı biraz bozuktur. "Ne oldu sevgilim? Bir şey mi var?" der genç kız. "Sevgilim, mezun oldum ama beni denizaltıya verdiler." Der kız. "Yani biz denizciler zaten ayda birkaç kere evimize uğrayabiliyoruz. Bir de şimdi denizin altındayım. Benden ayrılmak istersen anlayışla karşılarım." Kız der ki, "Ben seni bırakmam." "Böyle diyeceğini biliyordum zaten," der genç asubay. Bir kitap ve bir fener uzatır sevgilisine hediye olarak. Çiçek şeker beklerken kız şaşırır. "Bu kitap ne? Bu fener niye?" "Bak sevgilim, bu Morse alfabesi kitabı. Bu da fener. Eğer bana harfleri yazmayı öğrenirsen her ay 2-3 defa Naraburnu'ndan, Çanakkale'den, Satık'tan, yani su yüzeyinden geçermişiz. Belki haberleşebiliriz. Tabi o zaman GSM'ler yok." Kız çok mutlu olur ve hemen başlar çalışmaya, sevgilisinden ayrılır ayrılmaz. Genç asubay da ilk seferine çıkar. Kız evde antrenmana başlar. Kısa kısa uzun A, uzun uzun kısa B, bütün harfleri ezberler. Hatta bütün harçlığını kendi günlüğünde pile yatırdığını da anlatır. Babadan gizli. Annenin haberi var, baba bilmiyor. Genç ilk seferinden telefon açar. "Sevgilim, ne olur bu cuma saat 11'de gece olduğunda Satık'tan geçeceğiz. Orada ol, mesajını bekliyorum." Kapatır, sıra kalabalık. Genç kız çalışmaları hızlandırır. İlk defa geçecek sevgilisi kısa kısa uzun 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 kısa derken karanlıkta Satık'tan geçen bir denizaltı görülür. Kızcağız fenerle çalıştığı kelimeleri yazar. "Seni seviyorum." Denizaltının küpeştesinde sigara içen denizciler Morse alfabesi şeklinde gelen bu duygusal sevgi sözcüğüne şaşırırlar. "Allah Allah, ne oldu?" derken genç çıkar. Komutanım müsaadenizle." "Efendim kız arkadaşım, müsaade eder misiniz fenerimle cevap yazayım?" Komutan gülümser. "Ne fener oğlum? Geç projektörün başına." Cevap verir. "Sonsuza kadar." Genç kızı mutlu bir şekilde uyur. Aradan 1,5-2 ay geçer. Tekrar seferde olan genç, Naraburnu'ndaki güzeller güzeli kız arkadaşını arar. Sevgilim, bu cumartesi gece yarısı Naraburnu'ndan geçeceğiz. Lütfen orada ol. Bütün arkadaşlarıma anlattım seni. Herkes bize hayran. Yalnız dikkat et, bu sefer filo halinde geçiyoruz. Başka denizaltıya yazma ha." Kız der ki, "O karanlıkta ben nasıl bilebilirim hangisi senin denizaltın?" "Merak etme sevgilim. Naraburnu'na ilk girecek denizaltı bizim. Filonun en önündeyiz." Genç kız heyecanla beklerken deniz asubayının içinde bulunduğu denizaltının çok hazin bir randevusu vardır. Çünkü gencin içinde bulunduğu denizaltının küpeştesinde Dumlupınar yazar. Dumlupınar Naraburnu açıklarında gecenin bir yarısı hakikaten gencin söylediği gibi Türk donanmasının en önünde giden denizaltısıdır. Tarih 4 Nisan 1953. NATO tatbikatından dönen Türk filosu Dumlupınar önderliğinde Çanakkale'ye girdiğinde Dumlupınar, Nabolant adlı İsveç bandıralı gemiyle çarpışır. Geminin İsveç bandıralı olması çok manalı. Çünkü her kuzey ülkesi gibi Nabolant'ın önünde de jilet gibi buzkıran vardır. Ters manevra gerçekleştiremeyen Dumlupınar'ı ikiye böler Nabolant ve Dumlupınar Çanakkale'nin soğuk sularına sessiz bir balina çığlığıyla inmeye başlar. Genç kız ve tüm denizciler olan bitenden habersizken gördüğü ilk denizaltıya mesajını yazar. "Seni seviyorum." Denizaltıda bir şaşkınlık olur. Çünkü Dumlupınar zannettiği denizaltının küpeştesinde birinci yönünü yazmaktadır. Birinci yönünü denizaltısı hemen önlerinde giden Dumlupınar'ın kaza yaptığından habersiz olarak şaşırırlar. Demek anlatılanlar doğruymuş. Demek o asubay yalan söylemiyormuş. Hakikaten bir sevgilisi var. Demek ki ama kızcağız yanlış yere gönderdi. Onun sevgilisi Dumlupınar'da öndeydi.
Komutan bağırır. Merakta bırakmayın kızı. Ha Dumlupınar ha 1. Ünönü. Verin kıza cevabını. Gençler projektörün başına geçer ve kızcağız merakta kalmasın diye aynı cevabı yazar. Sonsuza kadar. Ve Dumlupınar hakikaten sonsuza kadar sürecek bir uykuya dalmıştır. Nabolant yaptığı kaza haberini hemen gerekli birimlere haber verir. Koordinatlarını verir ve 10 numaralı kurtarma motoru Üsteğmen Suat Tezcan komutanlığında Dumlupınar'ın battığı alana gelir. Denizaltıları battıklarında Battı şamandırası denen sarı renkli bir şamandıra bırakır su üstüne. İçinde bir ahize ve kabloyla denizaltının manevra dairesine bağlıdır. Anladığınız gibi çok ilkel bir yöntem. O kablo kopmayacak da o fırtınada Battı şamandırası bulunacak. 2 saat içinde bulunur Dumlupınar'ın Battı şamandırası. Bu konuda çok şanslıdır. Ve Üsteğmen Suat Tezcan'la Dumlupınar'da sağ kalan 22 denizci arasında şu tarihi konuşma geçer. Alo. Alo aşağıdan Dumlu. Ben Üsteğmen Suat Tezcan. Beni duyan var mı? Beni duyan var mı orada? Komutanım ben Selami Asubay, duyuyorum sizi. Selami, kaç kişisiniz? Neredesiniz? Manevra dairesindeyiz komutanım. 20 kişiyiz benimle beraber. Diğer dairelerle bir irtibatınız var mı? Yarım saate kadar Kıç Batarya dairesiyle konuşuyorduk. Ama şimdi onların da sesi çıkmıyor komutanım. Tamam Selami, sakin ol. Hemen arkadaşlarına emrimi ilet. Konuşmasınlar, şarkı söylemesinler, sigara içmesinler. Baş üstüne komutanım. Komutanım, manometremiz 267 kadem gösteriyor, doğru mu? Üsteğmen Suat yutkunur ve der ki, tamam Selami, sizi kurtaracağız. Selami Asubay bu ilginç soruyu tekrarlar. Komutanım, manometre 267 kadem gösteriyor, doğru mu? Bu soru denizciler için çok açıktır. İfadesi 269 kadem demek 90 küsur metredir. Ve o durumdaki bir denizaltıdan o an anlaşılır ki kimse kurtarılamayacaktır. Üsteğmen Suat üstlerine bilgi verir. Kurtarma çalışmaları çan adlı organizmayla yapılmaya çalışılır. Ve birçok denizci kramp ve basınç altında dağılmaya çalışır arkadaşlarını kurtarmak için. Üsteğmen Suat moral vermek için kurtaran gemisinden Dumlupınar'ı bir kez daha arar ve son kez. Alo Selami, ben Üsteğmen Suat. Emredin komutanım. Selami, arkadaşlarına söyle. Konuşabilirler. Şarkı söyleyebilirler. Sigara içebilirler. Selami Asubay bu emrin ne demek olduğunu çok net anlamıştı. 22 denizciyle beraber tek bir yürekten Dumlupınar'dan duyuldu. Vatan sağ olsun.